Bazı gerçekler vardır. 2+2 4 mesabesinde tartışmasız. Kabul etseniz de etmeseniz de bu böyledir. Bu platformun da bir gerçeği var. O da buradaysanız Jimmy Donaldson'ı tanıyorsunuz demektir. Kim diyenler için YouTube dünyasının babası MrBeast. YouTube'da olup da onu tanımamak mümkün değil. Adam YouTube'dan kazandığını YouTube'a yatırıyor. Bir videodan kazandığı parayı daha sonraki videoda daha büyük prodüksiyonlar ile harcıyor. Daha büyük bütçeli videodan daha çok para kazanıyor. Bunu da bir sonraki videoya sermaye yapıyor. Bu böyle devam ediyor. Bazen de hiç tanımadığı insanlara hayırseverlik damarı tutup yardım ediyor. Bunları videoya alıp insanlarla paylaşıyor. Bundan da para kazanıyor. Verdikçe geliyor. Hakkını yemeyelim şimdi. Binlerce insanın gözünü görmesine de sebep oldu. Binlerce su kuyusu açıp insanları susuzluktan da kurtardı. Tabi biz her koşulda yapılan iyiliğin gizli olanı makbuldür prensibi gütsek de neticede o da ekmeğini bu işten sağlıyor. Peki ama bu gösterilenlerin ne kadarı doğru? Ya hiçbiri doğru değilse, hepsi şovun bir parçası ise, ya ta göklerden değil de daha aşağılardan gelen bir karar varsa anlatacağım bak. MrBeast 7 Ekim'de yarışmacıların bir dizi engelden geçtiği şu videoyu yayınladı. Kısaca yarışma bir takım bubi tuzaklarından oluşuyordu. Yarışmacılar bu tuzaklara yakalanmadan ve verilen sürede parkuru bitirmek zorundaydı. İkinci parkurun finalinde ise kapı kapanmadan o kapının altından geçmek zorundaydı. Yarışmacımız son saniyede karşıya geçmeyi başardı. Çok heyecanlı değil mi? Gelin hep birlikte resme biraz daha yakından bakalım. Şimdi şu ayakkabılara dikkatli bakın. Şu ayakların açısını görebiliyor musunuz? Oynat Urcum. Şuraya dikkatli bakın ayakkabılara. Burada ayakkabılar var, çanta yok. Bir sonraki sahnede ise çanta var, ayakkabı yok. Üstelik bu videoda 150 milyondan fazla izlendi. İyi ama niçin kurgu programlar bu kadar ilgi çekiyor? Yarışma programlarında niçin bir takım hilelere başvuruyorlar? Kaçınız TV programlarına yarışmalara başvuru formu doldurdu? Belki dönerler umuduyla. Kaçınız vay be adama bak bir yarışmayla hem ünlü oldu hem de milyoner oldu. Kaçınız o gemide yani masada ben de olsaydım ben o soruyu kesin bilirdim diye iç geçirdi. Peki hiç düşündünüz mü? Bu bahsedilen paralar gerçek mi? Yarışmacılara bu paralar gerçekten veriliyor mu? Ya da ne kadarı veriliyor? Peki ya bunların hiçbiri gerçek değilse? Hepsi birer illüzyonsa? Bu yarışmacılar kast ajanslardan seçilmiş belli bir ücret karşılığında maaş prim alıp işini icra eden yapım ekibinin yarışmacı adı altında bize sundukları oyuncularsa ya nefeslerinizi tutarak izlediğiniz yapımların ardından her şey bir şovdan, gösteriden, illüzyondan ve kurgudan ibaretse peki hepsi birer oyunsa yarışma programları nasıl bir illüzyon sağlıyorsa artık 16 inçlik ekranın karşısında insanlar saatlerce çakılıp kalıyor. Özellikle büyük prodüksiyonlu şirketlerin bu programlarda yaygın olarak kullandıkları bazı yöntemler, hileler var. Şimdi doğruya doğru. Bu yapım ekibi istediği gibi pazarlayabiliyor. Misal birinin tüm kavgalarını, küfürlerini ekranlara hiç vermeyip manipülasyonlarla iyi aile çocuğu algısı oluşturabilirler. Tam tersini de yapabilirler. Umarım bu yarışmacıların da tesadüfen seçildiğini düşünecek kadar saf değilsinizdir. Çoğu programlarda buna bir ekip karar veriyor ve bu ekip kimin birinci olmasını isterse o birinci oluyor. Yarışmacı seçimini de ona göre yapıyorlar. Belirli karakteristik özelliklere sahip kişiler tercih edilebilir. Misal sürekli atraksiyon isteyen yapımcı, kavgacı ya da sırf dikkat çeksin diye hafif kafa kırık diye tabir ettiğimiz insanları seçip önümüze atabilir. Yapılan hileler neler mi? İzleyici kitlesini manipüle etmek, belirli bir yarışmacıyı parlatmak için düzenlenmiş montajlara başvurabilirler. Bazı durumlarda olayların sıralaması veya olayların kesilme şekli izleyicinin algısını etkileyebilir. Örneğin bir olayın gerçekte nasıl yaşandığı ile ilgili farklı bir izlenim yaratabilirler. Yarışmacılara ön bilgi verilerek veya belirli taktiklerle yönlendirilerek istenilen sonuç elde edilmeye çalışılabilir. Misal 2000 yılında yayınlanan Global Survivor'da yapım ekibi yarışmacılara elemesi gerektiğini düşündükleri kişinin adını vererek bunu yazın demişler. Baş yapımcılar insanlara stakiye oy vermelerini söylemiş. Bazı durumlarda kazananın önceden belirlendiği iddiaları ortaya çıkabilir. Bu izleyici kitlesini manipüle etmek, belirli bir yarışmacıyı avantajlı hale getirmek amacıyla yapılabilir. Önümüze sunulan içerik kadar bunun bir de arka planı yani mutfağı var. Gözlerden uzaktan yapılan taktik montajlardan yarışmacıların sıra dışı hile yöntemlerine kadar sizi şaşırtacak, düşündürecek ve belki de biraz sinirlendirecek bir yolculuğa çıkıyoruz. 1956 yılında 21 adlı yarışmada yarışmacı Charles Van Doren'un soruların cevaplarını önceden bildiği ve yapımcılar tarafından desteklendiği ortaya çıktı. Bu skandal yarışma dünyasında güven kaybına ve soruların gizliliği ile ilgili yeni düzenlemelere yol açtı. Bu olay yarışma programları dünyasındaki ortaya çıkan ilk büyük skandaldır. 2000 yılında Amerika'da yayınlanan Global Survivor'da ilk sezon şampiyonu Richard Hatch'in diğer yarışmacıları manipüle etti ve oyunu önceden planlandığı iddiaları gündeme geldi. Eğer ülkemiz de bu konularda geri kaldı zannediyorsanız yanılıyorsunuz. 2018 yılında Survivor yarışmasında bazı sahnelerde, bazı sezonlarda yarışmacılar tarafından yarışmanın iç dinamiklerinin yapımcılar tarafından manipüle edildiği ve belirli yarışmacılar avantajlı konuma getirildiği iddiaları ortaya atıldı. 2000 yılında ABD'de Who Want to be a Millionaire, bizdeki kim milyoner olmak ister adlı yarışma bazı yarışmacılar yapımcılar tarafından
tarafından etkilendiği ve bilgilerin sızdırıldığı iddiası gündeme geldi. Yine aynı yarışmanın 2001 yılında İngiltere'de yapılan versiyonunda bir yarışmacı arkadaşıyla işbirliği yaparak sorulara doğru cevaplar verebildi. İkilinin hileli oyunu izleyicileri ve yapımcıları şaşkına çevirdi. Bu olay yarışma tarihindeki en büyük hile skandallarından biri olarak kayıtlara geçti. 2003 yılında ABD'deki Survivor yarışmasında Amazon sezonunda yarışmacıların yapımcılar tarafından yönlendirildiği ve bazı olayların önceden planlandığı iddiaları ortaya atıldı. Aynı yıllarda Türk versiyonunda yarışmacıların açlık ve zorlu koşullar altında mücadele ettiği bu programda yapımcılar bazen dramatik anları vurgulamak adına gerçeklikten uzak montajlar yaparak izleyicileri etkilemeye çalıştı. Açlıkla savaşan bir yarışmacının ağlaması dramatik müzik eşliğinde anlatılınca aslında birkaç dakika süren bir ağlama krizi izleyicide saatler süren dramatik bir anı gibi algılanabiliyordu. Daha sonra yarışmacılardan bazıları yemek verildiğini iddia etti. Bu yarışmanın adil olup olmadığına dair ciddi soruları gündeme getirdi. 2004 yılında Biri Bizi Gözetliyor evinde yarışmacıların dışarıdan bilgi aldığı ve bu bilgilerle strateji belirlediği iddiaları gündeme geldi. 2009 yılında X Factor yarışmasında bir yarışmacının geçmişte profesyonel söz yazarı olarak çalıştığı ortaya çıktığında yarışmanın gerçekliği konusunda büyük bir tartışma başladı. İzleyiciler adil bir rekabet ortamı olup olmadığını sorguladı. Baccalaureate bu romantik rekabet programında yapımcılar seçtikleri ana karakterin seçim sürecini manipüle etti. İzleyiciler duygusal anlar ve dramatik çatışmaların arkasında yapılan kurguları anlamaya başladıkça aşkın ne kadar gerçek olduğu konusunda şüpheler belirdi. Önemli anlar bir yarışmacının beklenmedik bir şekilde ayrılması gibi durumlar yapımcıların planladığı senaryolarıymış. Zaten kazananın kim olduğu da belliymiş. The Great British Bake Off yapımcılar izleyicilerin daha fazla heyecanlandırmak adına bazen yarışmacıların başarı ve başarısızlıklarını abartılı bir şekilde monte ederler. Örneğin bir pastanın çökmesi, en sevilen yarışmacının zor bir duruma düşmesi gibi anlar izleyicinin nefeslerini tutmasını sağlayacak şekilde kurgulanır. Milyon Dolar Money Draw bu yarışmada bir çiftin doğru cevapları bilmelerine rağmen yapımcı hataları nedeniyle elendikleri ortaya çıktı. Skandal yarışmanın güvenilirliğini zedeledi ve izleyici tepkisine neden oldu. 2013 yılında Dance Moms adlı reality show'da bazı sahnelerinin önceden planlandığı ve yarışmacıların kandırıldığı iddialarıyla sarsıldı. Yapımcıların drama yaratmak için gerçek dışı olaylar kurguladığına dair ortaya çıkan kanıtlar izleyicinin güvenini sarsarak tartışmaları alevlendirdi. 2016 yılında İngiltere'de yayınlanan The Great British Bake Off yarışma programı çok tutulunca başka bir kanalda başka bir yayıncı ile devam etti. Bu değişiklikten sonra izleyiciler arasında programın doğallığının kaybolduğu yönünde eleştiriler ortaya çıktı. İş tamamen kurguya kaydı. 2018 Survivor Türkiye'de bazı sezonlarda yapımcılar oyunun seyrini değiştirecek şekilde müdahale etti veya belirli bir yarışmacıyı avantajlı hale getirdiği iddialarıyla ilgili tartışmalar yaşandı. Karşılıklı iki taraf da birbirini suçladı. 2020'lerde Love Island programında izleyici sayısını arttırmak adına daha fazla çekim yaparak, olayları abartarak ve ilişkileri monte ederek programın dozunu arttırdı. İzleyiciler sahnenin arkasındaki yapımcı oyunlarıyla Aşk Adası'ndaki romantizmin ne kadar gerçek olduğu konusunda şüpheye düştü. ABD'deki Fear Factor'ın bazı bölümlerinde yarışmacıların bir görevi tamamlamış gibi gösterilmesi için olayların sıralaması değiştirilmiş ve bazı görüntüler montajla birleştirilmiş. Bizde de Kısmetse Olur yarışmasında ilişkilerin aslında hiç yaşanmadığı ve tamamen kurgu olduğu iddiaları ortaya atıldı. Yarışmacılar yarışma bittikten sonra bir itiraflarda bulundu. Kimi evliyken, kimi aynı anda dışarıda bir sevgilisi varken ekran önünde Flash TV oyunculukları sergilemiş. Şu son günlerde ise Netflix'in çok tutan projesi Squid Game'in oyun versiyonu ile ilgili ortalıkta dolaşan çok ciddi iddialar var. Rolling Stone'a verdikleri röportajda bazı yarışmacılar biletlerin daha yarışmacılar oyuna katılmadan alındığını, kimlerin kaybedip kaybetmeyeceğinin önceden belli olduğunu iddia ettiler. Yine bu yarışmacılardan bir başkası verdiği bir röportajda oyunun hileli olduğunu, birkaç influencer'ın önceden ayarlandığı için sonuçlar fark edilmeksizin bir sonraki tura geçtiğini iddia etti. Bu şovların hepsi alttan alta. Burada sen de olabilirsin. Sen de milyon dolarlar kazanabilirsin. Ünlü olabilirsin mesajı verse de aslında çoğu yalan dolan. Misal Mr. Beast'in rastgele seçtiği yarışmacıların biraz dikkatli bir bakmayla aynı kişiler olduğunu görebilirsin. Bu tür hileler görsel etkiyi arttırarak izleyiciyi daha fazla içerik izlemeye teşvik etmek veya daha duygusal bir tepki almak amacıyla kurgulanabiliyor. Bu reality şovlarda yaşanan sahtekarlık ve hileler sadece yarışmacılar değil, aynı zamanda televizyon kanalları ve yapımcılar tarafından da gerçekleştirildi. Türkiye'de düzenlenen bazı yarışmalarda birincinin SMS oylarıyla belirlendiği ancak yapımcıların etkisiyle sonuçların değiştirildiği iddiaları ortaya atılmıştır. Ancak iddialara da resmi bir doğrulama gelmemiştir. Ve evet, sen bu kurgu şovları saatlerce izleyip kazandırdığın yetmezmiş gibi bir de üstüne SMS gönderen bahtsız bedevi. Bu yarışmalarda çoğunlukla birinci bellidir. Kumar raconu burada da geçerli. Mekan sahibi her zaman kazanır.